Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün öyle güzel bir börek yapacağız ki yiyen herkes el açması zannedecek. Hadi hemen yapımına başlayalım. Ben ıspanaklı börek hazırlayacağım. Dilediğiniz iç malzemesiyle böreklerinizi hazırlayabilirsiniz. Ispanakları şöyle çok da minik olmayacak şekilde doğruyorum. Ispanaklarımın hepsini doğradım. Yaklaşık 700 gram kadar ıspanak kullanıyorum. Şimdi onları derince bir kaba alacağım ve iç harcımı hazırlayacağım. Bu böreği dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Patatesli, kıymalı, isterseniz peynirli. Bu konuda çok soru geliyor. O yüzden belirtmek istedim. Üzerine 2 su bardağı kadar lor peyniri ekliyorum. Benim peynirlerim tuzsuz olduğu için tuz da ilave edeceğim. Eğer ki peynirleriniz tuzluysa hiç eklemenize gerek yok. Hemen tuzunu ekliyorum. Biraz karabiber ekliyorum. Ve pul biber ekliyorum. Buradaki baharatları kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle kabaca malzemeler iyice karışana kadar harmanlıyoruz. Ben böyle böreklerde soğanlı, salçalı hazırlanan sosları da aslında kavrulan ıspanakla yapılan iç harçlarını da beğeniyorum. Ama bu böreğin de lezzeti ayrı oluyor. İç harcımız hazır. Gördüğünüz gibi çok pratik. Şimdi yufkalarımızı ıslatmak için sosumuzu hazırlıyoruz. Sosumuz için şöyle bir derince kaba 1 su bardağı kadar sıvı yağ alıyoruz. Üzerine 3 yemek kaşığı kadar sirke, üzüm sirkesi kullanıyorum ama farklı sirkeleri de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı un ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar da nişasta. Dilediğiniz nişastayı kullanabilirsiniz. Şimdi onları güzelce çırpıyorum. Bu böreğin sırrı sosunda çünkü el açması görüntüsünü ve lezzetini verecek olan şey hazırladığımız bu sos. Şöyle boza kıvamında bir sos elde ettik. Şimdi hemen yufkalarımızı sarmaya geçebiliriz. Bir tane yufkamızı tezgaha açtık. Şimdi üzerine hazırladığımız sostan gezdiriyoruz. Ve fırçayla her yerine gelecek şekilde yaydırıyoruz sosumuzu. Bir önceki tarifimde yufka ile ilgili çok konuşulmuştu yorumlarda. Yufkaları bu kadar büyük işte hazır mı alıyorsunuz diye sormuştunuz. Her yerin yufkası bu kadar güzel olmuyor. Benim yufkacımın yufkaları büyük oluyor. Elde açmıyoruz. Ben de hazır alıyorum yufkayı. Hazırladığım iç harcını da şöyle yufkamın üzerine yaydırıyorum. Bu son kısımları çok fazla iç harcından yerleştirmedim. Rulo yaptığımda o kısımlar daha güzel, düzgün dursun diye. Şöyle bir kenardan başlayıp çok da sıkı olmayacak şekilde yufkamı sarıyorum. Şimdi ıspanaklar daha diri oldukları için kabarık gözüküyorlar. Bu şekilde sardık. İçerisine pişirme kağıdı yerleştirdiğim tepsime böreğimi yerleştiriyorum. Şimdi diğer yufkalarımızı saralım. İkinci ve üçüncü yufkalarımızı da aynı şekilde üzerine sos sürüyoruz. Üzerlerine hazırladığımız harçtan yerleştiriyoruz ve tekrar rulo yapıyoruz. Benim kullandığım yufkalarla 4 tanesi yeterli geldi ama küçük yufka kullanıyorsanız 5 yufka yeterli gelecektir. Şimdi hepsini tepsiye yerleştirdim. Üzerlerine de iç harcından kalanı sürüyorum. Eğer kalmadıysa sıvı yağ ve sirke ile birazcık da unla az miktarda daha hazırlayabilirsiniz iç harcından. Şimdi bu şekilde tepsimizi 190 derecede önceden ısıttığımız fırına veriyoruz ve üzerleri altı nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Böreğimiz de fırından çıktı. Videonun başında da söylediğim gibi bakın tam bir el açması börek gibi gözüküyor. Birazdan sesini de dinleteceğim size. Size çıtırtısını dinleteceğim demiştim. Şöyle mikrofonumu yaklaştırayım. Parçalanıyor böyle çıtır çıtır.
Bu böreği hazırlamak da oldukça pratikti. İç harcını zaten 5 dakikada karıştırdık biliyorsunuz. Sosu da 2-3 dakikada hazırlanabilir. Sarması zaten aşırı pratikti. Hemen sürüp sardık. Çok kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Önceden hazırlayıp ertesi gün fırına sürebilirsiniz. Çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir tarifim. Yine daha önce yaptığım bir börek tarifim vardı. O YouTube'da da günlerce trend listesinde kalmıştı. Onu da videonun sonuna ekleyeceğim. Mutlaka onu da denemenizi istiyorum ve bu böreği de mutlaka deneyin. Denedikten sonra fotoğraflarını benimle Nefis Yemek Tarifleri uygulamasından paylaşabilirsiniz. Onu da hemen size göstermek istiyorum. Buradaki her tarifimizi Nefis Yemek Tarifleri uygulamasına da ekliyoruz. Android ve iOS cihazlarınızda uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Mesela bu az önce bahsettiğim günlerce trend olan börek tarifim. Bakın deneyenlerin gönderdiği fotoğraflarla aslında siz de tarifler hakkında detaylı bilgi ediniyorsunuz. 44 kişi bu tarifi denemiş ve fotoğraflarını, yorumlarını bizimle paylaşmış. Bu şekilde tariflerin nasıl olduğuna dair siz de bilgiler alabilirsiniz. Ve siz de tarifi denedikten sonra fotoğraflarınızı Nefis Yemek Tarifleri uygulamasından benimle paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Uygulamayı indirmek için ya da bu tarifin Nefis Yemek Tariflerindeki linkine ulaşmak için açıklama bölümüne bakabilirsiniz. Gelecek tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olur ve zil tıklarsanız çok sevinirim. Video sonuna eklediğim tarifleri de mutlaka izleyin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.